Bu video The Mortuary Assistant filmini baştan sona anlatıyor. Büyük spoiler var. Filmi izlemediysen şimdi durdurup sonra geri gelmeni öneririm. Selamlar. Kanala hoş geldin. Çayını kahveni aldıysan başlıyoruz. The Mortuary Assistant korkuyu iki yerden kuruyor. Birincisi morgun kendisi. Sessizlik, soğuk ışık, metalin sesi, kapıların tok tıkırtısı. İkincisi ise insanın kendi içi. Çünkü bu filmde iblis bir anda kapıyı çalıp içeri giren yabancı değil. Zaten içeride. Yıllardır aynı yara izinin içine saklanmış bir şey. Film, aynı isimli popüler bağımsız korku oyununun o tekinsiz atmosferini ve klostrofobik mekaniklerini beyaz perdeye kusursuzca taşıyor. Hikaye bizi Riverfields morgunda tek bir geceye kilitliyor. Ama o tek gece Rebecca'nın geçmişini, ayıklık mücadelesini ve Raymond Delver'ın karanlık sırlarını üst üste bindirip nefessiz bırakıyor. Rebecca Owens, morg bilimleri eğitimini bitirmiş genç bir kadın. Açılışta onu bir bedenin başında görüyoruz. Bu onun son denetimli uygulaması. Çeneyi sabitlemek, gözleri kapatmak, bedeni hazırlamak. Prosedür işliyor ama atmosfer ağır. Raymond Delver başında bekliyor. Sert bir adam. Sanki işi kontrol etmiyor da Rebecca'yı tartıyor. Sanki elinin titreyip titremediğine değil, ruhunun çatlayıp çatlamadığına bakıyor. Rebecca bir noktada anlık bir migren gibi bir şey yaşıyor. Gözleri kararıyor, nefesi daralıyor. Tam o sırada masadaki bedenin çok küçük bir hareket yaptığını fark ediyor. Öyle abartılı bir kalkış değil, göz ucuyla yakalanan bir kayma. Rebecca irkiliyor. Raymond ise bunu görmemiş gibi davranıyor. Hatta sanki bilerek görmezden geliyor. Rebecca'ya kısa bir cümle kuruyor. Bugünlük bu kadar ve onu eve gönderiyor. Raymond'ın Rebecca'ya söylediği ilk net yasak Bodrum'la ilgili. Oraya inmeyeceksin. Gerek yok. Bunu bir iş kuralı gibi söylemiyor. Bir risk kuralı gibi söylüyor. Rebecca morgun yerleşimini öğrenirken bir koridora giriyor. Bodrum kapısının önünden geçiyor. O kapı sanki normal bir kapı değil. İçeri hava çekiyor gibi. Bir an Raymond'ı Bodrum merdivenlerinden çıkarken görüyoruz. Ve film çok kısa bir anla şunu hissettiriyor. Raymond orada yalnız değil. Rebecca bunu tam çözemiyor. Çünkü her şey çok hızlı. Ama zihne bir çivi gibi çakılıyor. Rebecca'nın hayatındaki en büyük gerçek bir yıldır ayık olması. Film bunu bir başarı gibi veriyor. Ama aynı zamanda bir kırılganlık gibi. Rebecca'nın ayık kalması onun kendini kontrol etme biçimi. Kontrol bozulursa her şey bozulur. Ve bu gece kontrolü bozmaya geliyor. Rebecca'nın çevresinde Kelly var. Kelly'nin sahneleri kısa ama etkili. Çünkü morgun dışındaki dünyadan gelen tek gerçek ses gibi. Kelly, Rebecca'ya hem destek oluyor hem de onu korkutan o soruyu büyütüyor. Burada geceleri farklı şeyler olur. Rebecca bunu şaka sanmak istiyor. Çünkü şaka sanmak daha kolay. Gece Raymond arıyor. Şehir morgundan birkaç beden transfer edilecek. Raymond gelemiyor, Rebecca'nın gelmesi gerekiyor. Rebecca kabul ediyor. Morga girer girmez film sesi değiştiriyor. Mekan artık iş yeri değil, bir kutu. Kapıların kapanma sesi uzuyor, ışıkların uğultusu büyüyor ve Rebecca ilk kez gerçekten yalnız kalıyor. Bedenler getiriliyor, kayıt defteri açılıyor, etiketler kontrol ediliyor, soğuk çekmeceler tek tek açılıyor. Rebecca işine başlıyor. Yüzü temizliyor, gözleri kapatıyor, çeneyi sabitliyor, kıyafetleri düzenliyor. Ve her adımı yaparken kendine şunu söylüyor. Bu bir iş, bu bir iş. Ama morg artık bir iş gibi durmuyor. Film korkuyu küçük şeylerle başlatıyor. Bir çekmece kapağı sanki bir tık daha sert kapanıyor. Bir ışık bir an titriyor. Bir kapı sen bakmıyorken hafif aralanmış gibi. Bir ses duvarın içinden geliyormuş gibi. Rebecca önce bunları yorgunluğa yoruyor. Sonra işin rengi değişiyor. Çünkü o hareket tekrar ediyor. Bir bedenin parmağı sanki bir saniye geç düşüyor. Bir göz kapağı kapanırken duraksıyor. Ve Rebecca şunu anlıyor. Burada bir şey var. Gece ilerledikçe Rebecca bir varlığın onu izlediğini hissediyor. Film bu varlığa taklitçi diyor. Taklitçinin korkusu tek bir noktada bağlı değil. Taklitçi yüz kullanıyor, ses kullanıyor, taklit kullanıyor. Bir an bir beden gibi duruyor, bir an bir insan gibi beliriyor, bir an sadece bir silüet.
Ama hedef aynı. Rebecca'nın gerçeklik duygusunu kırmak. Rebecca ne kadar şaşırırsa, ne kadar şüpheye düşerse o kadar yalnızlaşıyor. Yalnızlaştıkça da taklitçi yaklaşabiliyor. Gecenin bir anında ışıklar birden kesiliyor. Morg karanlığa düşüyor. Rebecca el yordamıyla ilerliyor, bir fener arıyor, bir sigorta kutusu arıyor. Bu sahne filmin en rahatsız edici anlarından biri. Çünkü karanlıkta bir şey ararken aslında kendini arıyorsun. Ve tam Rebecca ışığı bulmaya çalışırken film bize kısa bir bakış veriyor. Bir bedenin gözleri. Normal olmayan bir bakış. Sanki içeride biri var. Rebecca tekrar ışığı açtığında her şey yerli yerinde gibi. Ama artık Rebecca'nın içinde bir şey kırılmıştır. Rebecca telefona sarılıyor, Raymond'ı arıyor ya da Rebecca Raymond'ı arıyor ama bu konuşmalar düz değil. Bazen ses bozuluyor, bazen kelimeler kayıyor, bazen aynı cümle farklı bir anlamla dönüyor. Raymond sonunda gerçeği söylüyor. Morg'da bir iblis var. Bu iblis Rebecca'yı seçti ve bu gece Rebecca'nın bedeni bir kapıya dönüşebilir. Raymond'ın talimatları bir anda başka bir şeye dönüşüyor. İşini bitireceksin ama aynı anda iblisin hangi bedeni kullandığını bulacaksın. Çünkü doğru bedeni bulup ritüeli uygulamazsan sabahı görmeyeceksin. Raymond, Rebecca'ya bazı malzemelerden bahsediyor. Harf şeritlerinden ve mühürlerden. Bunlar artık morgun gizli dili. Rebecca bir masanın çekmecesinde bunları buluyor. Sanki yıllardır orada beklemiş. Ve film burada çok net bir his veriyor. Raymond bu geceleri yaşıyor. Tekrar tekrar. Rebecca ise ilk kez. Rebecca bir bedeni hazırlarken taklitçi başka bir yerde bir şey yapıyor. Bir çekmeceyi açık bırakıyor. Bir ışığı saptırıyor. Bir sesle dikkat dağıtıyor. Rebecca'yı acele ettirmeye çalışıyor. Yanlış karar verdirtmek istiyor. Çünkü yanlış seçim sadece işi bozmak değil. Yanlış seçim Rebecca'nın kendini kaybetmesi. Rebecca bu noktada iki şeyi aynı anda yapıyor. Bir yandan mesleğini yapıyor, soğukkanlı kalmaya çalışıyor. Diğer yandan zihnini sabitlemeye çalışıyor. Kendine tutunuyor. Bu filmde kahramanlık bağırmak değil, korkarken işine devam edebilmek. Gece ilerledikçe bodrum kapısı daha çok konuşmaya başlıyor. Oradan bir tık sesi gelir gibi. Oradan bir sürtünme. Sanki biri içeriden nefes alıyor. Rebecca, Raymond'ın o ilk yasağını hatırlıyor. Ama aynı anda şunu da hissediyor. Raymond bir şey saklıyor. Ve o saklanan şey bu gecenin anahtarı olabilir. Rebecca sonunda bodruma iniyor ve orada Valerie'yi görüyor. Valerie kilitli bir yerde tutuluyor. Bu sahne filmin en mide bulandırıcı gerçeği. Çünkü burada artık iblis korkusu değil, insan kararı devreye giriyor. Rebecca, Raymond'ın karanlık tarafını somut olarak görüyor. Hayatta kalmak için bir şeyin feda edildiğini. Rebecca bu keşifle sarsılıyor ama bir yandan da çaresiz. Çünkü zaman daralıyor ve iblis giderek yaklaşıyor. İzleyicilerin en çok konuştuğu okumaların başında şu geliyor. River Fields morgu bir mıknatıs gibi. Karanlık, karanlığı çağırıyor. Raymond'ın bu kadar soğuk ve hesaplı olmasının nedeni bunu yıllardır yaşaması olabilir. Bir diğer okuma ise daha acı. Raymond'ın sakladığı şeyler bir yanlış değil, bir sistem. Yani o bodrum sadece sır değil, bu döngünün yakıtı. Taklitçi ve iblis, Rebecca'nın geçmişini sahneye çıkarıyor. Rebecca bir an kendini başka bir yerde buluyor. Eski bir apartman, eski bir oda. Bir köşede bir figür, uyuşturucu satıcısı. Rebecca'nın hayatında bir dönem bu karanlığa açık kapı bırakmış. Film geçmişe dönüş sahnelerini parça parça veriyor. Ama parçalar birleşince şunu anlıyoruz. Rebecca'nın annesi kaybolmuş gibi değil. Rebecca'nın annesi bir felaketin içinde yok olmuş. Rebecca da o felakete düşmüş. Ve Rebecca'yı o çukurdan çekip çıkarmaya çalışan kişi babası olmuş. Ama bu çaba bir bedelle bitmiş. Rebecca'nın içinde yıllardır taşıdığı suçluluk tam da burada doğmuş. İblis bunu biliyor. İblis, Rebecca'nın korkusunu sadece ölümden değil, suçluluktan kuruyor. Bu yüzden saldırılar kişisel. Bu yüzden taklitçi bir yaratık gibi dolaşmıyor, bir anı gibi dolaşıyor. Gece boyunca Rebecca bazen bir pencereye bakıyor.
Orada büyük annesi var. Bu karakterin varlığı bir aile hatırası gibi değil, bir vicdan gözü gibi. Sanki Rebecca kendine yalan söylediği her an o pencereden izleniyor. Bu sahneler Rebecca'yı daha da dağıtıyor ama aynı zamanda onu bir noktaya itiyor. Kendi gerçeğini kabullenmeye. Rebecca sonunda doğru bedeni bulmak zorunda. Bunun için artık sadece gözle değil, sezgiyle de çalışıyor. Çünkü iblis görüntüye bozuyor. Ama Rebecca küçük işaretleri takip ediyor. Harf şeritleriyle bir isim kuruyor, mührü hazırlıyor, reaktifi kullanıyor ve ritüeli başlatıyor. Bu noktada morgun sıradan yeri olan yakma fırını gecenin kader düğmesine dönüşüyor. Rebecca cesedi fırına iterken yaşadığı o korkunç şüphe videonun en ağır anı. Çünkü eğer yanlış bedeni seçtiyse fırının kapağı kapandığı an kendi ruhunu da o ateşin içine hapsetmiş olacak. Rebecca durur. Bir an her şey susar. Sonra Rebecca devam eder. Kapı kapanır, ateş yanar ve bir anlığına morg hafifler. Güneş doğduğunda Riverfields hala aynı görünür. Ama Rebecca aynı değildir. Geceyi atlatmak bu filmde zafer değildir. Bu filmde zafer sabah geldiğinde hala kendin kalabilmektir. Raymond geri döner. Rebecca'yı bir çalışan gibi değil, bir hedef gibi konuşur. Artık seçildin. Bu peşini bırakmaz. Ve Rebecca'ya burada kalırsa hayatta kalma şansının artacağını ima eder. Rebecca ise artık Raymond'a aynı gözle bakamaz. Çünkü Bodrum'u gördü, Valerie'yi gördü ve bu işin bedelinin ne olduğunu gördü. Finalde film bize bir an daha verir. Gündüz ışığında her şeyin normal olması gereken bir anda o karanlığın hala nefes aldığını hissettiren kısa bir görüntü. Yani mesaj net, bu bir gecelik bir kabus değil. Bu peşini bırakmayan bir şey. Mortuary Assistant, korkuyu sadece karanlık köşelerden çıkarmıyor. Korkuyu ayık kalmaya çalışan bir zihnin içine koyuyor. Bir yanda cesetler ve iblis, diğer yanda bağımlılık, suçluluk, yas ve kontrol. Ve film şunu söylüyor: bazen bir varlıktan kaçamazsın, bazen kendinden kaçamazsın. Buraya kadar izlediysen teşekkürler. Sence Rebecca o fırının kapağını kapattığında gerçekten kazandı mı, yoksa Raymond'ın hazırladığı o sonsuz cehennem döngüsünün yeni vardiya işçisi mi oldu? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşürüz.